Merhaba arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden akına devam ediyoruz. Koyu kahve gazal ile saçını yapacağız. Hemen sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka içine şu şekilde sabitliyorum ve 6 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada sihirli halkamı kapatıyorum. Sihirli halkamı kapattım. Hemen sırada ilmekten devam ediyorum ve 6 tane artırma yapıyorum bu sıramda. Birinci artırmamız, ikinci artırma, üçüncü artırma, dördüncü artırma. Koyu renkte biraz göstermekte zorlanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6 tane arttırma yaptım. Şu an 12 sık iğnemiz var. Hemen işaretleyicimi bu tarafa alıyorum. Buradan devam ediyorum. Bu sıramda bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 defa olacak. Bir sık iğne, bir arttırma. 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 Bir sık iğne, bir arttırmamızı da yaptık. Şu an 18 sık iğnemiz var. Yine buradan devam ediyorum. Bu sıramızda da yine arttırma yapıyoruz. 1, 2 sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızda arkadaşlar sıra başına kadar 2 sık iğne, bir arttırma ile tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne, bir arttırmamızı tamamladık. 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 sık iğne, bir arttırma. Sıra başına gelene kadar yapıyoruz. 6 defa 3 sık iğne, bir arttırma yapmış oluyoruz. 3 sık iğne arttırmamızı da tamamladık. Şu an 30 sık iğnemiz var ve sıradaki arttırmamıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızda 4 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. 6 defa arttırmış oluyoruz. 4 sık iğne, bir arttırmamızı da tamamladık. Şu an elimizde 36 sık iğnemiz var arkadaşlar ve son arttırmamızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne, bir arttırma. 5 sık iğne, bir arttırma yaptık ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. 5 sık iğne, bir arttırma yaptık 6 defa. 42 sık iğnemiz var. Şimdi buradan sonra arkadaşlar döne döne, geri dönerekten öreceğiz. Şimdi şuradan başlıyoruz. Tekrar sıradaki ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne yaptım. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada şu ilk sık iğneye batmıyorum arkadaşlar. Hemen bir sonrakine. Şöyle göstereyim isterseniz daha yakından. Buraya değil, hemen bir sonrakine batıyorum ve buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Burada arkadaşlar tek tek anlatıyorum ki çünkü dönüşlerimiz var hep burada artık. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. 36 sık iğne yaptık. Hemen bir zincir çektim, döndüm. Yine burada bir sık iğne atlıyorum. Hemen ikinciye batıyorum. Tek tek örerek göstermeyeyim arkadaşlar. Buraya gelene kadar toplam 33 sık iğne yapalım. Sonra devam edelim. 33 sık iğne örelim. Evet arkadaşlar, 33 sık iğne ördüm. Şimdi şurada ilmeklerim kalıyor. Ona azaltma yapacağız arkadaşlar. Azaltmamızı şu şekilde. Birinciye battım, çektim. İkinciye battım, çektim ve topladım. Bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada yine bir sık iğne atlıyorum. Yani şöyle göstereyim. Bir sık iğne şuna değil, hemen bir sonrakine batıyorum. Ve buradan itibaren 31 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Tekrar bir tane burada azaltma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 31 sık iğne yaptım. Hemen kalan ilmeklerime yine şu şekilde bir çektim. İkinciye battım. Çektim ve tovluyorum. Şu şekilde azaltma yaptım. Tekrar zincir çektim, döndüm. Yine burada bir sık iğne atlıyoruz. Hemen bir diğerine batıyoruz. Buradan sonra arkadaşlar 31 sık iğne yapmıştık. Bu sıramızda da 29 sık iğne yapıyoruz ve yine sıranın bu noktasına geldiğimizde bir azaltma yapıyoruz. Evet, 29 sık iğne yaptım. Şimdi burada yine hemen batıyorum, çekiyorum. Sıradakine batıyorum, çekiyorum ve bir azaltma yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar 2 ilmek kalana kadar toplam 27 sık iğne. Tabi bir sık iğne atlıyoruz bir sonrakinden. 27 sık iğne örüyoruz. Daha sonra bir tane azaltma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıraya da geldim. Yine azaltmamızı yapıyoruz. Sıra sonunda 27 sık iğneden sonra azaltmamı yaptım. Hemen bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi artık burada sonra azaltmamız yok arkadaşlar. Yani çok ileriki bir süreçte var. Şimdi yine bir sık iğne atlıyorum. Hemen bir sonrakine batıyorum. Buradan devam ediyorum. 24 sık iğne örüyorum. 24 sık iğne öreceğiz. Evet arkadaşlar, 24 sık iğne ördüm. Şurada şu parçamız kalıyor. Burası kulak arkasında kalacak. O yüzden şimdi burada zincir çekip dönüyorum. Yine bir sık iğne atlıyorum ve bir sonrakine batıyorum. Buradan da düz bir şekilde yine 20 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 20 sık iğne ördüğümüzde yine şuralarda falan bitecek. Yine kulak yeri olacak. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi şu noktada kaldık. 20 sık iğneyle hemen bir zincir çektim, döndüm. Yine bir sık iğne atlıyorum. Hemen bir sonrakine. Burada artık sıra başına kadar, buraya kadar örüyoruz. Toplam 19 sık iğne öreceğiz. 19 sık iğne ile gördüğünüz gibi arkadaşlar en başa geldik. Hemen bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada yine bir sık iğne atlıyorum. Hemen birinciye, ikinciye batıyorum. Buradan yine sıramızın başına kadar örüyoruz. Toplam 18 sık iğne.
Evet, 18 sık iğnemizi ördük. Yine zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Yine bir sık iğne atlıyoruz ve devam ediyoruz. Buradan sonra da yine sıra başına kadar 17 sık iğne örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramı da tamamladım. Son bir sıra daha gideceğiz. Yine aynı şekilde zincir çekip döndük. Bir sık iğne atladık. Buradan sonra yine 16 sık iğne olarak sıra başına kadar öreceğiz. Diğer sıramızda azaltma yapacağız. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladık. Hemen yine bir zincir çekip dönüyorum. Yine her zaman yaptığım gibi bir sık iğne atlıyorum bir sonrakinden. Burada eksiltme yapacağız. 1 2 sık iğne yaptım. Hemen bir azaltma yapıyorum ama azaltmamı şu şekilde ip çekerek birinciden aldım, ikinciden aldım ve ikisini birlikte topluyorum. Bu bir. Tekrar 1 2 sık iğne. Yine aynı şekilde toplayarak bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 sık iğne ve yine bir azaltma yapıyorum. Şu şekilde 3 defa 2 sık iğne bir azaltma yapmış oldum burada. Burada şuraya bir sık iğne yapıyorum ve kalan ilmeklerimi yine azaltma yapıyorum. Şu şekilde. Ve burada sabitliyorum ve böylece bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle ipimizi uzunca bırakalım dikmek için. Şunu da keselim. Şimdi bazen arkadaşlar şu olabilir. Hani peruk kafaya taktığınızda peruk bol gelebilir. Kafayı tam doldurmamışsınız demektir bu. Bakalım bizimki tam dolmuş mu? Yani biraz daha dolabilir belki. Şimdi şöyle yerleştiriyoruz. Tabi burada şu an bir anlam ifade etmiyor. Yani ilk etapta çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Ama şöyle göstereyim ben size. Bakın şu şekilde burayı dikeceğiz. Şuralara bir işleme yapacağız. Kulakları dikeceğiz. Tabi şu kahkül yaptığımızda, kahküllerimizde yaptığımızda tam bir güzel bir görsel oluşacak. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, peruğumuzu bu şekilde ördük. Şimdi şu kahküllerimizi örelim istiyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi kahküllerimiz iki tane küçük bir tane büyük olarak öreceğiz. Şimdi ilkinden başlıyorum, büyük olandan. Bir, iki, üç, dört. 4 sık iğne yaptık. Sihirli halkamızı kapatacağız. Burada örmek biraz zor olacak arkadaşlar. Çünkü 4 sık iğnenin üzerine örmesi biraz zor olabiliyor. Ama burada direkt zaten arttırmayla devam edeceğiz. Hemen ilk ilmeğime batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğime bir tane arttırma yapıyorum. Yine hemen geçiyorum bir sonrakine. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Evet, bu sıramızda iki tane bir sık iğne bir arttırma yapmış olduk. Şimdi 6 sık iğnemiz oldu. Şunu şöyle alayım ben işaretleyiciyi. Şimdi buradan yine devam ediyorum. Bir, iki sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar bir,
2 sık iğne yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Yine devam ediyorum. Bir sonraki sıramız 1 2 3 sık iğne yaptım. Hemen bir arttırma yapıyorum. Geçtim bir diğerine. 1 2 3 sık iğne. Dediğim gibi örmesi biraz zor arkadaşlar. Bir de koyu renk olduğu için size kamerada göstermeye çalışıyorum ama anlatımıyla daha kolay olacak. Bu sıramızda da 2 tane 3 sık iğne bir arttırma yaptık arkadaşlar. 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Şu an 10 sık iğnemiz var burada. Hemen bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yine bir arttırma yapacağım burada. Yine aynı şekilde şöyle 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Hemen bir tane artırma yapıyorum. Geçtim bir sonrakine. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Hemen bir tane arttırma yapıyorum. Evet arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi bu şekilde 4 sık iğne bir arttırmayı da yaptım. Şu an 12 sık iğnemiz var. Şu işaretleyicimi ben şuradan alacağım. Bunu burada kullanacağım şöyle. Şimdi buradan sonra arkadaşlar şu an dediğim gibi 12 sık iğnemiz var. Buradan sonra eksiltme artırma yapmadan toplam 6 sıra düz bir şekilde 12 sık iğne olarak 6 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar 6 sıra düz ördük. Evet şimdi eksiltmelerimize geçiyoruz. Buradan itibaren ben işaretleyici koymadım bileceğim için hani siz isterseniz işaretleyiciyi koyun buraya yine. 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Bir tane hemen azaltma yapıyorum. Bu şekilde 2 tane azaltma yapmış oldum. Şimdi buradan devam ediyorum. 1 2 3 sık iğne yaptım. Hemen bir azaltma yapıyorum. Geçtim diğerine, diğer ilmeğe. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar siz burada doldurabilirsiniz istiyorsanız el yapınızı. Ama ben tamamen tamamlıyorum. Daha sonra cımbızla, zaten küçük bir parça olduğu için cımbızla dolduruyorum. Şimdi son eksiltmemizi de yapmak istiyorum.
1 2 sık iğne, 1 azaltma, 1 2 sık iğne, 'Burada azaltmayı tamamlayabilir miyim? Bir bakıyorum hemen. Şimdi böyle olduğu durumlarda arkadaşlar ben bazen yarım bırakıyorum. Şimdi mesela burada eksiltmeyi yapmıyorum. Kapatma yapacağım zaten burada. Şu şekilde çekiyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Ama eksiltme yapabilirseniz orada eksiltmeye de devam edebilirsiniz. Şimdi uğraşmak istemedim ben. Bu şekilde kapatıyoruz. Buradan dediğim gibi şu boşluktan gösterebilir miyim? Tabii koyu renk olduğu için gerçekten çok zor görünüyor arkadaşlar. Şu boşluktan ben elyaf dolduracağım. Şimdi bunu da dikmek için büyük bir ip bırakacağım. Parçamızı da keseyim. Şu şekilde arkadaşlar bu büyük parçamız, kahkülümüz. Şimdi 2 tane küçük kahkülümüz var. Onu da örelim. Şimdi yine sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka içine 1 2 3 4 sık iğne yaptım. Hemen kapatıyorum sihirli halkamı. Yine burada bir sık iğne, bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne, bir arttırma. Şöyle çevirmem gerekiyor. Daha sonraki süreçte dönmez çünkü arkadaşlar. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma. Evet, bir sık iğne, bir arttırma yaptık. 6 sık iğnemiz var. Şunu şuraya alıyorum işaretleyicimi ve devam ediyorum. Bir, iki sık iğne, bir arttırma. 2 sık iğne, bir arttırma yaptım burada. Bir tane daha yapıyorum. Bir, iki sık iğne, bir arttırma. Bunu da yaptım. Ve yine bir tane daha arttırma yapıyorum. Bir, iki, üç sık iğne, bir arttırma, bir, iki, üç sık iğne, bir arttırma. Evet arkadaşlar, 2 tane de 3 sık iğne, bir arttırma yaptım burada. Yine şu işaretleyicimi şuradan alayım ben.
Hani ekstra bir işaretleyiciye gerek duymuyorum. O yüzden bunu kullanıyorum genelde. Bunu buraya aldım. Şimdi toplam burada arkadaşlar 10 sık iğnemiz var. Burayı biz 7 sıra herhangi bir eksiltme artırma yapmadan 7 sıra 10 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 7 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltme yapacağız. 1 2 3 sık iğne, 1 eksiltme. 1 2 3 sık iğne, 1 eksiltme yaptım. 2 defa 3 sık iğne, bir azaltma yapmış oldum bu sırada. Şimdi devam ediyorum. Bir, 2 sık iğne, 1 azaltma yapıyorum. Ve buradan tekrar bir de batabilirsem, çok sıkı ve küçük olduğu için biraz zor oluyor. 1 2 sık iğne yapıyorum. Burada bırakabilirsiniz de, isterseniz bir tane azaltma da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sonu çok hani önemli değil. Şimdi mesela ben bazen deniyorum. Çok küçük olduğu için yapmakta bazen gerçekten zorlanıyorum. Bakın mesela şimdi bu çok küçük bir yer ve dönmem gerekiyor. Dönemediğim için ben buradan eksiltme yerine bir tane ilmekten sabitliyorum buraya. Ve ipimi kesiyorum. Şu parçamı da keseyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şurayı zaten doldurduktan sonra, çok da doldurmuyoruz. Hani böyle sıkı sıkı doldurmayacağız bunu. Hafif dolduracağız. Şöyle, şu da büyük parçamız. Şöyle gelecek bunlar. Bu tarafa da aynı şekilde bundan öreceğiz arkadaşlar. Ben bu parçayı öreyim. Daha sonra kulaklarımızı dikelim. Yüz, kaş, onları işleyelim. Peruğumuzu dikelim. Kahküllerimizi dikelim ve tamamlayalım. Ben hemen şu parçayı örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde ilk parçamızı koydum. Önce peruğumuzu şu kısımdan diktim. Şimdi bu ilk parçamızı koydum. İpimizi takalım. Şimdi buradan bu parçamızı peruğa oturtturarak dikeceğiz. Bunu bu şekilde bir peruktan, bir saçtan parçadan alarak şunu çıkaralım. Şimdi şurada bunu kafaya da dikeceğim.
Yine diğer tarafını da aynı şekilde bir parçadan alıyoruz. Bir saçtan alıyoruz. Şöyle şu ilk parçamız. Bunu şurada şöyle kafanın içine de batarak, sadece peruğa değil, kafanın içine de batarak sabitleyelim. Evet, bu parçamız bu şekilde. Şimdi diğer parçamızı alacağım. Onu da şöyle alıyorum. Şu uç noktaya yerleştiriyorum. Elime iğneyi batırdım. Küçüklerde iğneler diğer taraftan çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Ben bunu birkaç kez yaşadım çünkü. Biraz daha öne alırsam daha güzel olacak. Evet. Şu şekilde diğer parçamı yerleştirdim. Daha sonra bunu da buraya yerleştireceğim. Şu şekilde. Hemen onu da yerleştireyim ben. Evet. Şu şekilde. Şunları da tabi biraz bastırarak dikeceğiz. Şimdi şunu diktiğimiz gibi arkadaşlar, bunu da yine buradan ve şuradan diğer peruğa dikerek buraya bunu sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde diktim. Şimdi bir ip aldım. Şöyle kahverengi ucuna düğüm attım. Herhangi bir yerden alacağım. Onu gireceğim. Şuradan çıktım. Düğümü içine aldıralım. Evet. Şimdi burada şöyle biraz ileriye batacağım. Bu içinde kalacak, şu şekilde çektireceğiz. Daha sonra hemen diğer tarafa aynı şekilde burada da aynı işlemi yapacağız. Şu şekilde şu kaşa şekil verecek. Şimdi ben bu ipimi daha sonra kullanacağım. O yüzden şöyle yapacağım. Ve burada bırakacağım. Şimdi kulaklarımızı dikelim. Kulaklarımızı da şu şekilde şu kısma yerleştiriyorum.
Bunu da buraya bunu mesela şöyle biraz büyük kalmasın isterseniz şu sonraki ilmeğe batalım. Mesela şuradan battım. Biraz aşağıdan çıktım. Bunu da aynı şekilde şu ilmeğe battım. Biraz yaydıracağız yani kulağı şöyle. Buradan ipimizi yürütelim. Evet. Şimdi diğer kulağımızı da aynı şekilde dikeceğiz. Onu dikeyim hemen. Evet arkadaşlar, şu şekilde kulakları da diktim. Şu bıraktığım ipim var diye onu alıyorum. Şu kulağın alt kısmından, yan kısmından pardon, ön tarafından çıkıyorum. Burada şu şekilde şimdi göstereceğim ayrıntısını. Şöyle. Daha sonra bir tane bu taraftan. Şu kulağın olduğu yerden aynı yerden çıkıyoruz ama farklı yerlerden batarak yaydırıyoruz üst tarafı. Bence bu kadar yeterli. Hemen diğer tarafa geçeceğim. İpimi yürüterek geçmeyi düşünüyorum çünkü iğnem küçük. Bebeklerim küçük olduğu için çok kalın iğneler kullanamıyorum. Normal boyutta olanlar biraz ince gelebiliyor. Bunu da şuradan, bakın oradan çıkıyorum. Bunu da aynı şekilde şuradan batıyorum. Doğru deliği bulmaya çalışıyorum. Yani bu küçüklerde dikim yapmak biraz daha zordur. Tabii ki batabilirsem göstereceğim devamını. Evet. Yani buraya bunu faul olarak buraya yapacağız. Evet. Bu ipimizi artık çekebiliriz. Ve bunu buradan keselim. Bu da tamam. Bakın şöyle faallerimiz oldu. Şöyle gösterebilirim. Şimdi küçük bir burun yapacağız. Bunun için ten rengi ipimizi alalım bir parça. Küçük bir düğüm. Şu kafa kısmından giriyorum. Boyun kısmından. Şöyle bir göz kararı tamamen arkadaşlar benim yaptığım. O yüzden
Açıkça sayı veremiyorum şu şekilde. Şöyle bir sıra bile olur aslında ama bir deneyeyim hemen. Yani bir ilmek veya en fazla 2 ilmek, hatta sivri iğneniz, uçlu iğneniz varsa ilmek, 1,5 ilmek bile yapabilirsiniz ilmek arasından batarak. Tabi burayı biraz dolduracağım. Çok küçük olduğu için görünmez. Yaparken şunu arkadaşlar, battığınız ipinizi şöyle oturtturup sonra da çekebilirsiniz. Şöyle bir tane burnumuz hazır bence. Hemen buradan çıkıyorum. Evet, şimdi bir kalan ağzımız oldu. Onun için şu Gazal'ın şöyle bir ipi var. Ben onu kullandım. Aslında ben Diva kullanıyordum. Diva ipimi ben bulamıyorum açıkçası odamda. Bir yere koymuşum ama nereye bilmiyorum. O yüzden bunu kullandım bu videolarımda. Yine aynı şekilde göz kararı yapacağız. Bu alttan batıyorum. Mesela şunu göstereyim şöyle. Bakın 1, 2, 3. Evet. Şöyle şuradan batabilirim. Daha sonra karşıya denk gelecek bir yerden batıyorum. Ve bir sıra altından şuradan bir ilmek yanından. Çünkü burada şekil vereceğiz ağzına. Daha sonra hemen şu yandan. Bunun bir ilmek yanından oluyor. Bir altından tabii ki. Bunu da buradan geçiriyorum. Ve battığım yerden tekrar giriyorum. Şu şekilde ağzımız oluyor. Bunu burada bırakmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir yürüteyim. Zaten bir kere yürütseniz burada yeterli olur elyaf aralarından. Küçük çünkü ve sık ördüğümüz için. Yani benim çok fazla sık olduğu için. Şu şekilde arkadaşlar. Gövdemizi yapmıştık. Şöyle yerleştireceğiz. Şimdi hemen bunu da kısa bir kısmını göstereyim size. Çünkü Hayri'de göstermiştim kafa dikimini. Ben şu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle. Tekrar kontrol etmem gerekiyor tabi. Şöyle denk gelen kısma batıyorum. Genelde şu bitişe denk geliyor zaten. İpim dolandı. Evet. Şimdi buradan battım. Yine kafadan şöyle batıyorum. Çok fazla dolandırdım ipi. Şu şekilde battım. Şimdi şurada şu çıktığım ilmek. Oradan batıyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Yine şuradan daha önce çıktığım ilmek, oradan tekrar batıyorum. Bir sonrakinden, yani sırayla her ilmeğe batıyoruz arkadaşlar. Her ilmeğe tek tek batıyoruz. Şimdi kafada püf nokta, ben biraz dikeyim göstereyim size.
Şimdi arkadaşlar buraya kadar diktim. Ben bunda tel koymadım. Gerek duymadım çünkü küçük zaten zarif. Ama şu noktada biraz boşluk bırakıyorsunuz. Çünkü boyun kısmı illaki boş kalıyor. O yüzden de durmaz. Burayı şu şekilde boyun kısmını iyice elyafla dolduruyoruz. Ve buradan biraz da tam tersi kafa kısmına doğru biraz dolduruyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Ve buradan devam ediyorum dikmeye. Ben şurayı kapatayım hemen. Evet arkadaşlar, kafamızı diktik. Bakın burada boyun kısmını tam doldurduğumuz için hiçbir şekilde çok öyle oynama olmuyor. Bu şekilde akınımızı da tamamladık arkadaşlar. İnşallah daha yeni videolarda görüşmek üzere diyorum şimdilik. Kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız videoyu ilk yüklediğimde haberdar olursunuz. Yorum yapıp beğeni de bırakırsanız ben de çok mutlu olurum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.